Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çiçek bahçesini andıran bir fular modeliyle geldim. Aslında motif modeli arkadaşlar. Şöyle çiçek motiflerimizi yapıp birleştirdiğimizde karşımıza çok güzel bir fular çıkıyor. Ben 3 sıra birleştirdim. Fular olarak kullanacağım ama sizler bunu 5 sıra 6 sıra yapıp kocaman bir şal şeklinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hemen size şöyle motiflerin boyutunu vermek istiyorum. 15 santim. Elimizi çok gevşek tutarak örüyoruz. Özellikle söylüyorum arkadaşlar. Çünkü çok sıkı ördüğümüzde çiçeklerimiz çok minik olacaktır. Şöyle gerisini de göstermek istiyorum. Ben toplamda kaç tane ördüm size söylemeyeceğim. Çünkü benimki biraz kısa oldu. Eğer etol şal yapmak istiyorsanız eni 80 santim, boyu 1,5 metre olması gerekiyor. Ben kısa ve ensiz ördüm. Şöyle tek seferde boynuma dolayıp şahane bir şey oluyor. Üzerime takıp zaten sizlere fotoğraf çekeceğim. Hemen ipimden bahsetmek istiyorum. Hobby sayfasından aldığım çok şık, çok güzel renklerin güzelliğine bakar mısınız? İhraç fazlası batik şal ipi arkadaşlar. Sizler de temin etmek isterseniz Hobbyfee'in Instagram sayfasına linkini hemen açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Oraya tıklayarak Hobbyfee sayfasına ulaşıp sizler de bu iplerden temin edebilirsiniz. Maalesef ihraç fazlası olduğu için üzerlerinde etiket yok ve renk numarası veremiyorum. Ama size verdiğim linkten eğer sayfaya ulaşırsanız eminim ki size aynı rengi bulup gönderecekler. Evet arkadaşlar, hemen tığımdan da bahsetmek istiyorum. 4 milimlik tığ kullandım arkadaşlar ama eliniz sıkıysa daha fazla büyük tığlarla 5 milimlik 6 milimlik tığlarla örebilirsiniz. Çünkü gerçekten gevşek örülmesi gereken bir model. Evet, hemen modele geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bu videoyu beğenip bir de altına güzel yorum yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu güzel modelin birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen şöyle yakından göstererek bu güzelliklerin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Şöyle birleştiği noktadan tutuyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığın başını doladım. Halkamın içine batıyorum. 2 ilmek kapatarak kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Halkamın içine batıyorum. Bir kez 2 ilmek kapatıyorum. Geri kalanı tığımda. Tekrar tığın başını doladım. Battım. 2 ilmek kapattım. 3 ilmek kaldı ve 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Arada 3 zincir. 1, 2, 3 ve yine aynı işlemi yapıyorum. 2 ilmek çektim. Gerisi tığımda. Bir kez doladım. İlmek aldım. 2 kapattım. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Yani 2 tane yarım trabzan yapıp son anda 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. 1, 2, 3. Şöyle biraz yavaş yapacağım. Evet. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Toplamda 4 tane yaptım. Yaprağımı 6 yaprak yapıp hemen dönüyorum. 6 tane yaprağımı yaptım. Başta söylemeyi unuttum. Arkadaşlar, elimi inanılmaz bol tutuyorum. Çok gevşek örüyorum gördüğünüz gibi. Eğer eliniz çok sıkıysa birkaç numara büyük tığ kullanabilirsiniz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın, ilk yaptığım yaprağın tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Sihirli halkamın ipini iyice çekip şöyle kapatıyorum. Daha sonra arkadan düğümleyip saklayacağım. Şimdi hemen önümdeki boşluğa geçiyorum kaydırmayla. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi oldukça
gevşek çekiyorum ve buraya çektiğim zincirle beraber 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 3 zincir, 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa batıp kaydırma yapıyorum. İlk yaprağımı yapmış oldum. Hemen yandaki boşluğa geçtim, kaydırmamı yaptım. 1 2 3 zincir ve çektiğim zincirle beraber gevşek gevşek 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi iyice ilmekleri uzatıyorum. Şöyle tül gibi görünmesini istiyorum. 1 2 3 zincir çektim, aynı boşluğa battım, kaydırmayla kapattım ve diğer boşluğa geçip kaydırma yapıyorum ve devam ediyorum. Yine bu şekilde 6 tane yaprağım olacak. Evet arkadaşlar, 6. yaprağımı bitirmek üzereyim. 1 2 3 zincir çektim, aynı boşluğa batıp kaydırmayla kapattım. Şimdi bu sırayı bitirmek için ilk çektiğim zincirin şöyle dibine batırıyorum ve kaydırma yapıyorum. Şöyle ilmeğimi uzattım. Hemen şöyle sihirli halkamı da nasıl sakladığımı göstermek istiyorum. Daha ince bir tığ aldım. Herhangi bir iki ilmeğe batıyorum. Şöyle sihirli halkama bir zincir düğüm atıyorum daha doğrusu, çözülmemesi için. Daha sonra ilmeklerin arasından kaydırarak gizliyorum. Bu şekilde kesinlikle sihirli halkamız çözülmeyecek. Daha ince bir tığ kullanmamın nedeni ilmeklerin çok açılmaması. Şunu yaparsak çok ilmekleri açmış olacağız. Evet. Bakın bu sırayı bu şekilde bitirdim. Ve bir üst sıra için yapacağımız yapraklar için hemen yuvaları yapıyorum. Bakın şu şekilde hemen arkaya geçiyorum. Şöyle. Ve buraya bir sık iğne yapıyorum. Bakın. Daha sonra 5 zincir, 1 2 3 4 5. Hemen yan tarafa geçiyorum. Bakın. Şöyle hemen buralara kapatıyorum. 1 2 3 4 5. Bakın bir de şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde. Buralara şöyle yuvalar yapmış oluyoruz. 1 2 3 4 5. Tek tek bir alttaki yaprakların beline dolayarak yuvalarımı yapıyorum. 3 4 5. Bu şekilde hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın 1 2 3 4 taneyi yaptık. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, son kez 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve bakın burada ilk bir sık iğne yapmıştık. Hemen oraya batıyorum, kaydırmayla kapatıyorum. Yine 6 tane yuvam olmuş oldu. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 tane. Evet, şimdi hemen önümdeki yuvanın içine girip kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Bakın şöyle 5 zincirlik yuvadayım. Tığın başını 1 2 3 4 kez doladım. Yuvanın içine batıyorum. 2 2 ilmek kapatarak beşli bir trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5. Gördüğünüz gibi gayet gevşek. 1 2 3 4. Aynı yuvaya battım. 2 2 ilmek kapatarak beşli trabzan yapıyorum. 3 tane oldu.
Toplamda 6 tane beşli trabzanımız olacak. Çektiğimiz zincirle birlikte. Evet. Şöyle bakıyorum. 4 tane. 2, 3, 4. Beşinciyi yapıyorum. Altıncı. Evet. 2, 4, 6. Şimdi burada 6 tane zincir. Başta 6 zincir, sonda da 6 zincirle bitireceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine aynı yuvanın içine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın ilk yaprağımızı yapmış olduk. Şimdi hemen yandaki yuvaya geçiyorum. Yuvanın içine battım. Kaydırmayla kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 kez doluyorum. Ve beşli trabzan yapıyorum. Tüm yuvalara aynı şekilde yapraklar yapacağız. Toplamda 7 tane trabzanımız olacak. Evet, üçüncüyü yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. İnanılmaz kolay, inanılmaz keyifli örülen bir model. Bir günde bir şal örebilirsiniz. Hem çok kolay hem de gördüğünüz gibi çok şık duruyor. Evet, 4 oldu. 5. trabzanım. Ve 6. Tekrar sayıyorum. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibine batıyorum ve kaydırmayla kapatıyorum. Diğer yuvaya geldim. Kaydırma yaptım ve diğer yaprakları da aynı şekilde şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. Bakın. Yine bu şekilde 6 tane yaprağım olacak. Diğer yaprakları da bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, 6. yaprağımı bitirmek üzereyim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. Yine aynı yuvanın içine battım. Kaydırmayla kapattım. Burada bitişte bakın ilk çektiğimiz zincirin şöyle dip kısmına batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çekip ipimizi kesip gizliyoruz. İlk çiçeğimizi bu şekilde tamamen bitiriyoruz. Diğer çiçeklerimiz ise birkaç tane örüp birleştiriyoruz. Şöyle hemen diğerlerinde de göstermek istiyorum. Bakın bir sıradan şu şekilde birleştirdim. Sadece 2 yapraklarından birleştiriyoruz. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Evet. Şöyle biraz ilk ördüğümüzde buruşuk olabilir. Daha sonra bunları karşıdan buhar tutacağız. Hemen şöyle 2 taneyi söküp birleştirmeyi de göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, ben bir tane yaprağı söktüm. Şu yaprağında şöyle zincirini söktüm. Bakın 5. yapraktayım şu anda. 2, 4, 6 zincir bölümündeyim. Zincirimi çekmeden önce ilmeğimi uzatıyorum. Bakın birleştirme noktalarımız şunlar. Şu birer taneleri birleştirmiyoruz. O yüzden şurada bir tane bırakıyorum. İkincinin en son trabzanının tepesine batıyorum. İlmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar şöyle aynı yuvaya batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Şöyle ilmeği uzatıp hemen göstermek istiyorum. Bakın şöyle
ilk yaprakları birleştirmiş olduk. Şimdi hemen son yuvama geçiyorum. Kaydırma yaparak bu ikinci yaprakta başlangıçta. Bakın burada sonuncu trabzanda birleştirdik. İkinci yaprakta ilk zincirde birleştireceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çektim. Hemen yanındaki ikinci yaprağın ilk trabzanının tepesine batıyorum. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle 2 ilmek alalım ki uzamasın. Evet. İçinden geçirdim. Ve normal trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. 3, 4. Yine çektiğim zincirle beraber 6 tane beşli trabzan. Bazen konuşurken kaç kez doladığımı şaşırıyorum. 1, 2, 3, 4 kez doluyorum ve beşli trabzan yapıyorum. 4 oldu. 5.'yi yapıyorum. Altıncı. Şöyle sayalım. 2, 4, 6. 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. 6 zincirimi çektim. Aynı yuvaya battım. Kapanış şekli yine aynı. Karşı tarafa geçiyorum. Bakın ilk çektiğim zincirin dibine battım. Kaydırmamı yaptım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Tamamen birleştirmem oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta birleştirebilirsiniz. Şurada alta kaçmış şöyle. Evet. İstediğiniz uzunlukta birleştirebilirsiniz. Hemen bir çiçek daha öreceğim. Şöyle üst tarafa geçtiğimizdeki birleştirmeyi de göstermek istiyorum. Ben hemen bir tane daha çiçek örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben yeni bir çiçek ördüm. 2 tane yaprağını ördüm. 3. yaprağında 6 tane trabzanını ördüm. Ve hemen şöyle çevireceğim. Burada nasıl birleştirdiğimiz değil, nereleri birleştirdiğimiz önemli. O yüzden birleştirmeyi öğrendik zaten. Bakın şu şekilde şurayı şununla birleştireceğim. Şimdi burada benim 6 zincir çekmem gerekiyor. Zincirimi çekmeden hemen sonuncu şöyle trabzanın tepesine batıyorum. 2 ilmeği birden. İlmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın sonuncu zincirden birleştirdim. Bunu unutmayalım. Şöyle. Bakın. Evet. Şimdi hemen yan bölüme geçtim. Kaydırmayla 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Şimdi burada bakın şöyle yan yana 2 tane var. 6 zincirde bunu, son 6 zincirde de burayı birleştireceğiz. Şimdi hemen buradaki ilk zincirin tepesine batıyorum. İlmeği içinden geçirdim. Ve burada şu trabzanla beraber yine 6 tane beşli trabzanımı yapıyorum. Son zincirde de diğerini birleştireceğiz. Evet, 3 oldu. Dört. 5. Ve 6. Evet, 6 tane trabzanım oldu. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın
şöyle birleştirdik. Bunu ilk trabzanla birleştirdik. Şunu da son trabzanla birleştireceğim. Şöyle. Şurada bakın en son trabzanın tepesine battım. İlmeği içinden geçirdim. Bir, iki, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. Aynı bölüme batırarak kaydırmayla kapattım. Gördüğünüz gibi birleştirmemiz bu şekilde. Ekran kaydı da alabilirsiniz. Ve diğerini de şu şekilde birleştireceğiz. Yine ilk trabzandan birleştireceğim. Hemen yan yuvaya geldim kaydırmayla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bakın hemen ilk trabzan, ilmeği içinden geçirdim ve çektiğim zincirle beraber 6 tane trabzanımı örüp hemen dönüyorum. Son olarak 6 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı noktaya batırıp kaydırmayla kapattım. Hemen şöyle birleştirmemi göstermek istiyorum. Diğer yaprağı tek şekilde örüp bitireceğiz. Onu göstermeme gerek yok. Bakın bu şekilde. Evet. Ben diğer yaprağı örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle bir tane daha ördüm. Birinci yaprağının 6 tane trabzanını yaptım. Zincirde bıraktım. Şimdi şurayı da birleştirdiğimizde beraber zaten modeli tamamen algılayacaksınız. Kendiniz birleştirmeye başlayacaksınız. İlk başta biraz kafa karıştırıcı olarak görünebilir ama gerçekten çok basit. Bakın zincir bölümündeyim. Burada nereyi birleştireceğim? Şuradan başlayacağım. 6 tane trabzan ördüm. Zincir bölümündeyim. Sonuncu trabzan. Tepesine battım. İlmeği içinden geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim. Aynı yere batırıp kaydırma yaptım. Daha sonra diğer yuvaya aynı şekilde kaydırmamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim. Bakın hemen buraya geliyorum. Hemen ilk trabzana batıyorum. Bakın. Şöyle ilk trabzana battım. İlmeği içinden geçirdim. Şu şekilde. Daha sonra 1, 2, 3, 4 kez doluyorum. Çektiğim zincirle beraber 6 tane trabzan yapıp hemen dönüyorum. Evet. 2, 4, 6 tane 5 trabzanımı yaptım. Burada zincir bölümündeyim. Hemen şuraya bağlayacağım. Bakın. Şöyle diğer yaprağın en son trabzanına. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine aynı yere battım. Kaydırma. Diğer tarafa geçiyorum. Kaydırmamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. Hemen buraya geldim. İlk trabzana batıyorum. İlmeği içinden geçirdim. 2, 3, 4. Yine çektiğim zincirle beraber 6 tane trabzanımı yapıp hemen
dönüyorum. Evet arkadaşlar, yine 2, 4, 6 tane trabzanımı yaptım. Zincir sırasındayım. İlmeğimi uzatıyorum. Bakın, hemen şuraya geçiyorum. Ve şuradaki ilk trabzana şöyle batmak istiyorum. İlmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biraz sıkı oldu ama siz gevşek çekin. Kameranın karşısında maalesef elim bazen sıkılaşıyor. Karşı tarafa geçtim. Kaydırmamı yaptım. Hemen şöyle size göstermek istiyorum. Bakın. Eminim ki anlaşıldı. Şöyle ekran kaydı da alabilirsiniz. Ekran kaydı almanız için şöyle iyice düzeltiyorum ki nerelere bağlantı yaptım görmenizi istiyorum. Son olarak da şuraya bağlantımı yapacağım. Hemen karşı tarafa zaten geçmiştik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen burada yine ilk trabzan tepesinin içinden geçiriyorum. Sıkılaştırdım. 1, 2, 3, 4. Evet, trabzanlarımı yapıyorum. Normal bir şekilde örmeye başlıyorum. Burada birleştirme yapmadan. Bütün birleştirmem bu şekilde. Ben hemen burayı tek başına örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben çiçeğimi bitirdim. Şöyle karşıdan da ekran kaydı alabilirsiniz. Sıra sonuna kadar çiçeklerimi ekleyeceğim. Şöyle tüm sıra sonuna kadar, tabi biraz daha uzatmayı düşünüyorum. Şu anda kısa. Yine şurada bitiriyorum. Daha sonra çeviriyorum. Şu şekilde. Ve buraya da aynı şekilde, burada ne yaptıysak şuralarda da aynı şekilde devam ediyoruz. Yani 3 sıra olmuş oluyor. Ben bu sırayı bitiriyorum. Karşıya geçiyorum. Karşıyı da bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben birleştirmelerimi bitirdim. 3 sıra ördüm arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Boynunuza doladığınızda inanın o kadar güzel ve o kadar şık duruyor ki denediğinizde sizler de göreceksiniz. Dediğim gibi ben 3 sıra ördüm ama sizler daha enini geniş yapabilirsiniz. Boyunu daha uzun yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.